Ubud'dan Rantepa'ya uzanan yaklaşık 20 saatlik bir yolculuk. Yorucuydu ama vardığımız yer bambaşka bir dünyanın kapısıydı. Tana Toraca. Burada yaşam ve ölüm iç içe geçmiş. Öyle ki ölüm bile bir ayrılık değil, sadece bir başlangıç. Toraca halkı vefat eden kişiye hemen ölü demiyor. Ona Tomakula, yani hasta adam diyorlar. Çünkü inanışa göre ruh henüz bedenin içinde kalıyor. Ruhun özgürleşip cennete ulaşabilmesi için ise mutlaka Rambusola töreninin yapılması gerekiyor. Bu törende kurban edilen hayvanlar ruhun yolculuğuna eşlik ediyor ve böylece Tomakula sevdiklerinin duaları ve sunulan adaklarla birlikte sonsuzluğa uğurlanıyor. Manene töreninde ise yıllar önce kaybedilen yakınlar mezarlarından çıkarılıyor, temizleniyor, giydiriliyor ve sevgiyle yeniden anılıyorlar. Bu sadece bir yolculuk değil bizim için. Bu, yaşamla ölüm arasındaki çizgiyi yeniden düşünmemizi sağlayan bir deneyimdi. Toraca halkının inandığı dini, yaşattıkları gelenekleri ve hayata bambaşka bakışlarını tüm detaylarıyla anlamak için şimdi gelin bu etkileyici kültürü hep birlikte keşfedelim. Tana Toraca'ya gidiyoruz kısmetse. Bayağı bir iç içe olacağız ölüleriyle birlikte. Acaba kaç Türk geçmiştir burada? Kötü kokuyor. Bizi nerelere getiriyor bu mutlu Allah'ım. Yalnız olsam rüyamda gelmem buralara. Rüyamda bak. Ya kimse gelmez. Böyle rahat rahat yata yata gidiyoruz. Ben bir otobüsün o kadar yüksek hızda böyle virajlara dönebildiğini hayatımda görmedim. O kadar yatabildiğini yani. O kadar sınırlarının zorlanabildiğini. Karadeniz'in köyleri mi bitti ya? 2 ölü göreceğiz diye inemiyor. Bir köpek eksik. Ağzına. O da tur yapalım. Çok da tur yapmalık da bir şey yok ama şöyle bir yer yatağı var. Bali'deki son günümüzden selamlar arkadaşlar. Buralarda toplu taşıma çok sıkıntı olduğu için taksilere mahkumsunuz. Bu noktada da Gojek, Grab çok daha uygun fiyatlar sunuyor. Biz de şu anda havalimanına gidiyoruz Ubud'dan. 97 dakika sürüyor. 355 bin rupiye civarında havalimanına gideceğiz. Başka bir çare yok açıkçası. Ya da varsa da valizlerle, çantalarla çok büyük sıkıntı olur. Yollar bizim köy yolları gibi. Tatlar. Abimizle geldik. Domestic departure'sa yurt içi çıkış. Domestik uçuşlarda otobüsle geldik. Şimdi de biniyoruz. Evet, Bali macerasını bitirdik arkadaşlar. Makaslara doğru yola çıkıyoruz. Yerellerle de iç içe olmak için de şimdi zaten Tana Toraca'ya gidiyoruz. Kısmetse. Bayağı bir iç içe olacağız. Ölüleriyle birlikte. Sultan Hasanuddin Havalimanı'ndan hepinize selamlar. Makassar'a indik. Arkadaşlar, Arrival'dan çıktığınız gibi Makassar Havalimanı'ndan Sultan Abdul hemen sağda Grab ve Gojek gözüküyor. Oradan çağırabilirsiniz. Hiç boşuna taksilerle uğraşmayın. Herkes çünkü taksiyi çağırmaya çalışıyor. Buranın havalimanında yeni yapılıyor gibi bayağı bir inşaat var. Şöyle. Ayrıca oturma alanları da çok yok. Eğer oturacaksanız Arrival'dan çıkmayın. Departure kısmına çünkü giremiyorsunuz biletiniz olmadan. Şöyle devam ediyor. Bitince güzel olacak ama.
3-5 dakika yürüdükten sonra arabamıza bindik, devam ediyoruz. Makassar'da arkadaşlar Burger King'e geldik otobüsümüzü beklerken. Fiyatlar ekonomik menülerde 30.000 rupiya. 100'e kadar gidiyor. Yani 30.000 rupiya da 60 lira yapıyor. Küçük patates, küçük kola ve chicken burger 60 lira. Fiyatlara ne diyorsunuz? Aynen. Büyük menülerde tavuk, baget ne deniyor ona? Tavuk. Evet, onun yanında pirinç veriyorlar. İsmimi nasıl yazdılar arkadaşlar, bakın. Bu arada ben bir tane patates büyütmek istedim. 13 lira fark yansıttılar. Burada tavuk da sığır eti de aynı fiyat neredeyse. Ve vergiler hariç fiyat gösteriliyor. Burger King Endonezya ekonomi işini bayağı bir cozutmuş arkadaşlar. Hiçbir şey yok içinde. Seninkini göster. Hiçbir şey yok. Patatesleri de orta boy olan patates bu. Neredeyiz aşkım sen? Nerelere geçtik sırada? Vallahi kesseler duymuyor dünyanın. Bir ucunun ne denir? Bir şey uçmaz. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Yerlerindeyiz. Yol yok. İnsanlar İngilizce bilmiyor. Acaba kaç Türk geçmiştir burada? Tam şeyiz böyle. Sırt çantalı gezdiğimiz Aynen. şu anda. Herkes bize garip garip bakıyor. Bunun burada ne işi var diyor. Toraca. Bizim gideceğimiz yer. Bu otobüs değil mi? Yok. Şaka bir ara terminale doğru gidiyoruz. Burger King vardı hemen terminalden 200 metre ötede. Orada bir 3 saat 4 saat geçirdik. Şimdi de terminale doğru gidiyoruz. Biletimizi gösterip check-in yapacağız. Sonra da otobüsü bekleyeceğiz. Çok kötü kokuyor. Bizi nerelere getiriyor bu mutlu Allah'ım. Yalnız olsam rüyamda gelmem buralara. Rüyamda bak. Ya kimse gelmez. Girişte abla 3 giriş ücreti aldı bizden. Herhalde kullanım ücreti. Ama teşekkür ederim. Epeyce bizi kazıkladılar üzerine teşekkür ederim. Hayırlısı 3 6 lira 6 12 lira. Çok da bizden bir şey değişmiyor 12 lirayla yani. 12 lira koymuyor en azından, kazıkladılarsa da. Ya aynen öyle. Böyle bakalım. Var yani. Aynen, bilet var sonuçta. Göster. Şöyle bir bilet arkadaşlar. Kime ne ki? Yani bakalım. Böyle geldik bakalım. Bir yere gidiyoruz da nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum. Aşkım beni hediye otobüse koydu. Aynen gösteriyorum. Daya Regional Terminal'e geldik arkadaşlar. Bölgesel terminal, otogar. Burada Travellaco ile bilet almıştım. Lit & Co isimli şirket aracılığıyla şurada. Oradan check-in'inizi yapıyorsunuz, sonra bekliyorsunuz. Adam not alıyor orada. Keratalar etrafımızı sardı. Bu arada bu kedilerin kuyruklarını hep kesiliyor zannediyorduk. Meğerse kedinin cinsi böyleymiş. Genetikmiş arkadaşlar. Tüyleri böyleymiş. Baksana hepsinin kuyruğu kısa. Kesiyorlar falan sandık ilk başta. Meğer genetikmiş. Ama uzun tüylüler de var böyle uzun kuyruklular da var. Ama çoğunluk gördüğümüz böyle. Ay aşkım, iğrenç. Ne oldu? Tuvaletler iğrenç. Kedi maması dökmüşler tuvaletin girişine. Tuvalette kediler dolu yerde. O iğrenç yerde. Tuvalet bizim Alaturka gibi. Yanına da tuğlalardan örmüşler.
Duvarın köşesini tuğlayla örmüşler. Havuz yapmışlar. Maşrapa koymuşlar. Maşrapadan ve el yıkayacak yer yok. El nerede yıkıyoruz dedim. Yok dedi. No dedi. Ama girişe 2000 rupiyi almayı biliyorlar. Yemekleri yapıyorlar, tuvalete giriyorlar. İnanılmaz. Ya sabun, el yıkama Sanırım otelden dışarı çıkmayacağız. çok fena. Sleeper basa bindik arkadaşlar. Tam boyum hizasında. Rahatla yatırılıyor. Şöyle kapatma yerleri de var. Manzara böyle. Manyağın teki kadınlar tuvaletine girmiş, kapıyı da açık bırakmış böyle. Şu kadar açık var. Ben de boş sandım. İttirdim. Arkası dönük bir adam. Sessizce kapıyı girecek. Salaklar. Bu hikayeni paylaşacağım YouTube'da. Benim suçum yok. Kapıya Sleeper bus böyle bir şey arkadaşlar. Altlı üstlü. çekim var. Böyle rahat rahat yata yata gidiyorlar. Burada benim yatağım. Full yatmıyor değil mi? Yine de Nasıl? konforlu ama. Daha çok yatıyor. Sen az yatırmışsın ama. Yo, sonda. Dene bir daha. Vietnam'dakinden daha konforlu bana geldi bana. Ha. Dene. Son mu? Yatıyormuş. Neyse birazcık yüksekte kalsın daha iyi. Böyle bir yere geldik. Tana Toraca'dayız arkadaşlar. Geldik ama nasıl geldik bir de bize anlatın. Bir de bize anlatalım yani bize sorun. Ben bir otobüsün o kadar yüksek hızda böyle virajlara dönebildiğini hayatımda görmedim. O kadar yatabildiğini yani. O kadar sınırlarının zorlanabildiğini. Duster'la dönemeyeceğim. Dönmeye korkacağım. Virajlara adamlar otobüsle dönüyorlar ya. Deli gibi kullanıyorlar. Öyle böyle değil. Çok virajlı. Yani 70 kaç 30 kilometre 73 kilometre 2 saat sürüyor. Yenice yolundan ya da Ahmet Usta geçidiğinden çok daha berbat bir yoldu. Sürekli sağ sol ama manzara muhteşem ya. Hava aydınlansın. Size göstereceğiz ama şansımıza yağmurlu hava. Ayrıca burası 25 dereceymiş ya. Bayağı soğuk. Hindistan, Pakistan otobüsleri halt etmiş. Sabahın 6'sı arkadaşlar. Uyuyamadık. Ya da Elif hiç uyuyamadı. Ben yine ara ara uyudum da. Havada çok fena yağmurlu. Uygulamalardan da çağırdık. Gelmiyorlar haliyle. Sabahın çok erken olduğu için. Amcaya da tamam dedik. Gidiyoruz amcayla. Ne hallere düştük ya. Yağmurun ortasında. Şöyle bir yerdeyiz. Önceki yer galiba. Sırılsıklam olduk anasını sattım ha. Şansına seveyim. Geldiğimiz yere geri dönüyoruz şimdi. Geldiğimiz yerdeymiş. Bir de o kadar çıktık. Yağmurda, çamurda. Öf. Şöyle bir yer işte. Karadeniz'in köyleri mi bitti ya? 2 ölü göreceğiz diye. İnemiyor. Ah, bir köpek eksikti. Ağzına. Bu adam da baktı oradan var ya. Allah'ım yarabbim. Çok fena kayıyor.
Yanlış yer mi? Ne diyor? Arzu. Rantepe'deki ilk sabahımızdan günaydın arkadaşlar. Kahvaltımız. Çorba söylemiştim ama omlet geldi. Mama Tia Homestay'de kalıyoruz arkadaşlar. Şöyle doğası var. Doğası çok güzel ama gelmesi sabah bizi çok uğraştırdı ya. Çile çektirdi vallahi. Her taraf çamur oldu. Oda turu yapalım. Çok da tur yapmalık da bir şey yok ama şöyle bir yer yatağı var. Pencere, bir tane fan. İhtiyacımız hiç olmadı. Bir tane de oturma yeri. Dolap falan yok ama gayet memnun kaldık. Güzeldi yani. Ailelere ortak olmak için hayatlarına dahil olmak. Şöyle sıralı sırada 6 tane oda var. 6 odada. Kalınıyor. Yemek yenilen yer. Bir de aşağısı da var. Burada da eşim hanım. Burada da eşim hanım. Burada da tuvaletler. Manzarası ama muhteşem. Sanki Doğu Karadeniz'deyiz ya.